Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için portakallı çatlak kurabiye tarifim var. Tam mevsimi iken bu kurabiyeyi denemenizi tavsiye ederim. Üstelik katı yağ kullanmadan sıvı yağla yapabileceğiniz çok hafif, çok lezzetli bir kurabiye. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı kıralım. 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Ve el çırpıcısıyla bu 3 malzememizi çırpalım. Ben yaklaşık 3-4 dakika kadar çırptım. 1 adet portakalın suyunu ekleyelim. Yaklaşık 1 adet portakalın suyu yarım çay bardağından biraz fazla çıktı benim portakalımda. Tabii ki bu oran portakalın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir. Unun miktarını da ona göre kıvamını izleyerek yapabilirsiniz. 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket toz vanilya ekliyorum. 1 çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. Zerdeçalı biraz renk versin diye ekliyoruz. Çok fazla eklemeyelim ki portakalın aromasını bastırmasın. Tekrardan el çırpıcısıyla karıştırıyoruz. Toplamda 3 su bardağı un ve 1 yemek kaşığı un ekledim. Öncelikle 1 su bardağı unu ekliyorum, çırpıyorum. Sonrasında 2 su bardağı unumu ekliyorum. Unu kontrollü ekliyoruz. Bu kurabiyeyi yapmanın en önemli püf noktası hamuru cıvık olacağı için un ilavesini kontrollü bir şekilde yapmalıyız. O yüzden unu eklerken lütfen kontrol ederek yavaş yavaş azar azar ekleyerek karıştırarak yapalım. Bir spatula yardımıyla karıştırarak hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Farkındaysanız ben de elimi hiçbir şekilde kurabiye hamurun içerisine ellemeden, yoğurmadan bu şekilde spatula ve çırpıcı yardımıyla hazırladım. 2 adet portakalın kabuğunun rendesini ekliyorum. Portakalımızı öncelikle yıkayalım, kurulayalım. Kuruladıktan sonra portakal kabuğu rendesini hamurumuzun içerisine ekleyelim. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Lütfen dikkatli bir şekilde videonun sonuna kadar dikkatlice dinleyerek, izleyerek yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu kurabiyenin en önemli püf noktalarından bir tanesi de hamuru cıvık olacak ama sonrasında buzdolabında en az 20 dakika kadar dinlendirmemiz gerekiyor. Eğer aceleniz varsa derin dondurucuda yaklaşık 10 dakika kadar bekletebilirsiniz. Soğuduktan sonra koyu bir kıvam aldıktan sonra hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Bu kurabiye tarifimin kakaolusunu ve limonlusunu dinleyerek yapanlar gerçekten birebir aynı benim yaptığım gibi sonuca ulaştı. Fakat sadece malzeme kısmını açıklama kısmında yazdığım yazıyı okuyarak yapanlarsa çoğu kişi yanlış yaptı. Çünkü bütün malzemeler içerisine ekleyip hemen şekil verirseniz eğer veya cıvık oldu diye un eklerseniz tamamen bambaşka farklı bir kurabiye elde edebilirsiniz. Cıvık olacak ama buzdolabında mutlaka dinlendiriyoruz. Koyu kıvam aldıktan sonra şekil veriyoruz. Bu çok önemli bir püf noktası. Şimdi spatula yardımıyla gördüğünüz gibi elimi değdirmeden sadece bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Oldukça cıvık kıvamlı bir kurabiye hamuru. Bu şekilde kurabiye hamurumuzu hazırlıyoruz. Kıvamı anlaşılır olması için oldukça fazla gösteriyorum bu aşamayı. Gösterdiğim gibi bu şekilde kıvam aldığı zaman hemen buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Ben de şimdi üzerine streçleyip buzdolabında 20 dakika kadar dinlendireceğim. Cıvık olan kurabiye hamurumuz buzdolabında soğuduktan sonra gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir kurabiye hamuru oluyor. Hemen bu şekilde yine çok fazla elinizle dokunmadan bir tatlı kaşığı yardımıyla hamurunuzdan parça alarak pudra şekerini bulayabilirsiniz.
Ben ilk önce bir kaşıktan faydalanarak hamurumdan tatlı kaşığı büyüklüğünde bir parça aldım ve pudra şekerini ekleyip hemen çevirdim. Bu aşamayı da hızlı yapmanız gerekiyor. Yani kurabiye hamuru erimemesi gerekiyor. Hızlı hamlelerle şekil verip yağlı kağıt ile fırın tepsisine kurabiyelerimizi diziyoruz. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 22 adet portakallı çatlak kurabiye elde ettim. Hamurdan daha küçük parçalar koparırsanız daha çok sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Büyük parçalar koparırsanız da daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Hamurun 2 katında daha fazla kurabiyeler yapmak için tüm malzeme ölçülerini eşit oranda arttırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Bu şekilde 2 tepsi hazırladım. Çünkü kurabiyelerimiz fırına girdikten sonra biraz yayılıyor. Cıvık bir hamur olduğu için ısıyla birlikte büyüme ve yayılma söz konusu oluyor. O yüzden aralıklı bir şekilde dizmenizi tavsiye ediyorum. İç harcı kek hamuru gibi olduğu için yumuşacık ama dışı da kıtır bir kurabiye hamurudur. Bu kurabiye hem kek hem de kurabiye severlerin çok sevebileceği bir kurabiye. Üstelik portakalı da buram buram hissediyorsunuz. Hem portakal suyu hem portakal rendesi içerisinde çok lezzetli oluyor. Bir tık daha zerdeçalı arttırırsanız turuncu rengini elde edebilirsiniz ama zerdeçal aroması baskın gelebilir ve tadında farklılık oluşabilir. Tavsiye etmem. İlle de çok böyle turuncu olmasını istiyorsanız çok az gıda boyasıyla da turuncu rengini elde edebilirsiniz. Kurabiyelerim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri çatlayana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi üzeri çok güzel bir şekilde çatladı. Yaklaşık fırınımızda en fazla 12 dakika kadar tutuyoruz. Bu da çok önemli bir püf noktasıdır. Lütfen çok fazla tutmayınız. Kıtır kıtır çok sert bir kurabiye olur. Bu kurabiyenin özelliği dışı kıtır, içi de yumuşacık kek dokusunda olmasıdır. Ben fırınımda yaklaşık 12 dakika kadar tuttum ve fırınımdan aldım. Hemen sizlere yakından iç dokusunu, kıyırlığını ve içinin yumuşaklığını göstermek istiyorum. Dışı kıyır, kıtır bir kurabiye hamuru, içi de yumuşacık, çok lezzetli bir kurabiye hamuru. Yakından da gördüğünüz gibi görseli zaten lezzetini anlatıyor. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Sizler yakından iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi seve seve sizlerle paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır sizin kıymetli yorumlarınız. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.